Selam dostlar. Bugün size astral varlıkların gerçek doğasını anlatacağım. Ne olduklarını tam olarak. Varlıklar neden görülür? Astralda varlık dediğimiz şey fiziksel bir yaratık değildir. Astral düzlem bir madde değildir. Daha çok bilinç yoğunluğudur. Bu yüzden orada gördüğünüz her şey bir şekilde bilinçle bağlantılıdır. Astral varlıkların ortaya çıkmasında üç neden vardır. Bilinçaltı içeriği ortaya çıkar. Kolektif bilinç altı görüntülenir. Bağımsız bilinçaltı formlarıyla temas olunur. Ve bu üçü astralda varlık olarak algılanır. Yani sizin anlayacağınız şey sizin bilinçaltınıza yıllardır, asırlardır yerleştirilmiş korkular, düşünceler astrala çıktığınız zaman bilinçaltınızdan yüzeye çıkar. Bunda da sizin korkmanıza, bu yüzden sizin korkmanıza sebep olur. Ve siz varlıklar görürsünüz. Okuduğunuz kitaplardan, korku filmlerinden, anlatılanlardan, dedelerimizin, dedelerimizin anlattıklarından, bunlar her bir tanesi bilinçaltımıza yerleştiği için ve biz astrala çıkmaya başladığımız zaman daha önceden de bize öğretildiği, söylendiği gibi işte astrala çıkınca şu olur, bu olur, bir daha geri dönemezsin ya da yaşayamazsın ya da şöyle olur, böyle olur dendiği için ve biz bunu bilinçaltımıza yerleştirdiğimizden biz oraya çıktığımız zaman bunu görür ve bunu hissederiz. Az önceki dediğim gibi astralda gördüğün bütün varlıklar sensin. E, Astralda bilinçaltı şu şekilde davranır. Korkunun yarattığı figür, bastırılmış öfke, tehditkar varlıklar, travma, çarpık yüz, bastırılmış cinsellik, çekici bir kişilik ve yalnızlık, boş gözlü silüetler. Astral, düzlem düşünceyi madde olarak gösterdiği için bilinçaltı bunu form olarak algılar. Yani eee, sizin fantazinizi size göre gerçekleştirir, şekillendirir. Bu yüzdendir ki astralda gördüğünüz her şey dışarıdan değil, içeriden, sizden gelir. Bu varlıklar bireysel değildir. İnsanlığın ortak bilincinde zaten varlardır. Gölge adam, yaşlı bilge, kadın figürü, hayvan ruhları, ışık varlıklar, mitolojik figürler ve karanlık figürler, semboller, figürler, bunların hepsi sizin bilinçaltınıza yerleştiği için oradan ortaya çıkmaya başlar. Bu figürler gerçektir ama kişisel değildir. Bunlar kolektif bilinçteki sembollerdir. Astralda bu sembollerle karşılaşmak insanlığın ortak rüyasına, bilinçaltına, bilincine girmektir. Egregor, bir toplumun inancının, bilincinin, kültürün veya duygusal benin yarattığı bağımsız bilinç formuna denir. Arkadaşlar, anlattığım şeylerin çoğu bilinç ve bilime dayalı bilinçaltı varlıklar. Yine aynısını söylüyorum. Sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı. Astralda yaşayacaklarınız ve size yaşatılacaklar sizin elinizde. Dışarıdan gelen hiçbir şey yok. Sizin kendi yarattığınız, kendi ürettiğiniz bilinçaltınızın size verdikleri. Kötü varlıklar gerçekte nedir? Astralda kötü varlık yoktur. Kötü bilinç vardır. Astralda kötü diye algıladığın şeyler senin korkuların, senin bastırılmış ögelerindir. Kolektif titreşimdeki yavaş formlar, zihnin karanlık hali, travmanın şekil almış halidir. Yani dışarıdan gelen bir tehdit değil, içeriden gelen bir yansıma. Astralda korku form yaratır. Korku varlık üretir ve korku tehdit algısı oluşturur. Bu yüzden astralda en tehlikeli şeyler varlıklar değildir, senin kendi zihnindir.
Astraldaki gerçek tehlike bilinç kaymasıdır. Astralda varlıklarla karşılaşmanın en büyük riski onların seni korkutması değildir. Senin bilincini kaydırmandır. Kimlik çözülür, beden hissi kaybolur. Zaman kaybolur, mekan esner, benlik genişler. Bu durum bazı insanlarda kimlik kaybolması, depresyon, mekan kaybı, gerçeklikten kopma gibi etkiler yaratabilir. Yani burayla oranın arasında gel git yaşamaya başlarsınız. Peki gerçekten bağımsız ruhlar var mı? Astralda bağımsız bilinç formları vardır. Ama bunlar insan ruhu, ölmüşlerin ruhu, din, melek gibi şeyler değildir. Şeytan gibi şeyler değildir. Onlar bilinç kümeleridir. Enerji, düşünce, sembol, kolektif semboller. Astralda gördüğün hiçbir şey fiziksel bir varlık değildir. Hepsi senin bilincinin temelinden gelir. Yani senden kaynaklanır. Astral varlıklar senin aynandır, senin yansımandır. Astralda karşılaştığın varlıklar seni korkutmak için değil, seni uyandırmak için, seni tehdit etmek için değil, seni yüzleştirmek için, seni ele geçirmek için değil, seni çözmek için varlardır. Astral yolculuk bir varlıklarla savaş değildir. Astral yolculuk bilincin kendi katmanlarıyla yüzleşmesidir. Astralda gördüğün hiçbir varlık dışarıdan gelmez. Hepsi bilincin farklı yüzleridir. Karanlık seni korkutmaz. Karanlık olan seni sana gösterir.